orman adamı kömürcü Markus'un hikayesi. Orta Çağ'da odun kömürü, kömür meşceresi denilen orman içi açıklıklarında yığın kömürü tekniğiyle elde edilirdi. Bu yöntem Roma döneminden 19. yüzyıla kadar neredeyse hiç değişmeden kullanıldı. Önce uygun odunun seçilmesi gerekiyordu. Meşe, gürgen, kestane, kayın gibi sert ve yoğun ağaçlar tercih edilirdi. Bu türler uzun yanar ve yüksek ısı üretirdi. İlkbaharın sonu, yaz başı gibi bu ağaçlar kesilir, birkaç ay kurumaya bırakılırdı. Yaş odunla kömür yapılırsa duman çok çıkar, kömür kalitesi düşerdi. Kömürcüler ormanda düz bir zemin açar ve buna platform derlerdi. Ortada dik bir baca kazığı, etrafına kütüklerin dairesel şekilde dizilmesi ve en dış sıraya daha ince dalların eklenmesiyle konik bir yığın yapılırdı. Genellikle 2 ila 8 metre çapında, 2 ila 3 metre yüksekliğinde olurdu. Bu odun yığınının etrafı tamamen toprak, çim ve nemli yapraklar ile kaplanırdı. Bu kaplama hava girişini kısıtlar, yani tam yanma yerine kontrollü piroliz, yavaş, oksijensiz kömürleşme gerçekleşirdi. Merkezdeki bacadan içeri kuru odun, talaş ya da kömür parçaları atılır ve yığın üstten veya merkezden ateşlenirdi. Ardından merkez direk çekilir, böylece içeri boşluk kalırdı. Buradan duman ve ısı yukarı çıkardı. Bu süreç 5 ila 10 gün sürebilirdi. Kömürcü yığının etrafındaki küçük hava deliklerini sürekli kontrol ederdi. Çünkü delikler fazla açık olursa odun yanar, kömür bozulurdu. Az açık olursa ateş sönerdi. Bu yüzden kömürcülerin işi çok zordu. Yığının yanında günlerce nöbet tutarlardı. Yığın tamamen kömürleşince hava delikleri kapatılır, yığın 1-2 gün soğumaya bırakılırdı. Erken açılırsa kömür oksijenle temas eder ve tamamen yanardı. Soğuyan yığın açılır, içeriden siyah, hafif, gözenekli bir odun kömürü çıkarılırdı. Her 10 birim odun başına ortalama 3 birim odun kömürü çıkardı. Kömürcülerin çoğu orman köylüsüydü. Bazıları toprak sahibine haraç olarak kömür de verirdi. Demircilerin ve metal işçilerinin yoğunluğu olan bölgelerde kömürcüler daha iyi kazanırdı. Bu kömürcülerden bir tanesi de Markus'tu. Sabahın erken saatleri Markus'un kulübesinin yanındaki devasa kömür ocağından keskin, tatlı bir duman yükseliyordu. Markus, kaba yün tuniği, is ve yorgunlukla yıpranmış, yüzü ise rüzgar ve yıllarla aşınmış, odunları istifliyordu. Ocağın ateşinin dilini öğreneli 20 kış geçmişti. 3 hafta boyunca gece gündüz uyumadan sürekli kontrol edilmesi gereken yaşayan bir canavarla uğraşıyordu. Yüksek ateşi engellemek için toprağı elle sıkıştırıyor, dumanın rengine göre içerideki dönüşümü okuyordu. Yanlış bir rüzgar, bir anlık dalgınlık bütün emeği kül edebilirdi. Bu zorlu nöbetler onu köyden ve diğer insanlardan daha da uzaklaştırıyordu. Yemeği çok basitti. Sert, bayat ekmek kabukları, kurutulmuş bezelye çorbası ve ormandan topladığı yabani soğanlar. Giydiği basit deri ayakkabıları ve diz boyu tuniği is ve orman kirinden grileşmişti. Haftalarca duyduğu tek ses bıçağının ekmeği kesme sesi ya da ocağın uğultusuydu. Yalnızlık onun yoldaşıydı. Bazen köyden gelen rüzgarla taşınan kahkaha sesleri ona bir yabancının hayatını hatırlatıyordu. Köyden gelen çocuklar nadiren ormana yaklaşırdı. Onlar için Markus, medeniyetin sınırında duman kokan, tekin olmayan bir insandı. Fısıltıyla ona orman adamı derlerdi. Bu isimle alay edilmesine aldırmazdı. O ormanla bütünleşmişti. Saçı uzun, sakalı is ve çamurla karışmış halde bir orman adamıydı, evet. Orman sadece odun kaynağı değil, aynı zamanda tehlikelerle de doluydu. Kışın derin kar, yazın ani fırtınalar, bazen aç kurtlar ya da öfkeli yaban domuzları olabilirdi. Markus, yanında taşıdığı küçük bir el baltası ve dikkatli gözlerinden başka korunma aracı olmadan yaşıyordu. Bir kömür yakıcının hayat sigortası sadece kendi dikkatiydi.
Kömür hazır olduğunda yüzünün ifadesi bir anlık da olsa gururla yumuşardı. Kömürün çuvallanması titizlikle yapılan bir işti. Her bir tanecik aylarca süren emeğin ürünüydü. Ağır çuvalları sırtına yüklerdi. Her çuval dikkatli bir denge ve saf güç gerektiriyordu. Bu ormandan köye ilk ve en zorlu yolculuğun başlangıcıydı. Köye indiğinde isli hali temiz toprak yollarda bir anormallik gibi görünüyordu. Tarlada çalışan özgür çiftçiler onu fark ediyor ama görmezden geliyorlardı. Toplumsal hiyerarşide ruhban sınıf, soylular ve hatta köyün yerleşik hane reislerinin bile altındaydı. O orman kenarından gelmiş bir köylüydü sadece. İlk durağı demircinin atölyesiydi. Demircinin ateşi onun emeği sayesinde sıcaklığa ulaşırdı. Bu beyaz sıcaklık onun yaktığı saf, yoğun karbonlu kömürle mümkün olurdu. Bu köyün aletlerini, sabanlarını ve demir kaplarını şekillendiren sessiz bir işbirliğiydi. Ticaretini yapar, ihtiyacı olan tuzu, biraz tahılı ve belki de yeni bir tunik için kaba yününü alırdı. Hızlı ve az konuşurdu. Köy hayatının canlı sesleri onun için çok yoğundu. Çünkü o ormana ait bir adamdı. Kömür yakıcının işi görünmezdi ama hayat veren bir kalp gibiydi. Demircinin sabanına güç veren, kışın evin ısıtılmasını sağlayan, hatta boyaların ve camların yapımına katkıda bulunan o karaydı. Markus arkasında sessizce yanan bir medeniyet bırakarak ormanın dumanlı kucağına geri tırmandı. Bir sonraki ocağı yakmaya artık hazırdı.